Hoş geldiniz. Bugün empati yoksunu insanları konuşuyoruz. Bizler zannediyoruz ki dünyadaki herkes bizim gibi düşünüyor, bizim gibi hissediyor ve bizim gibi vicdan süzgecinden geçiriyor her şeyi. Yanılıyoruz çünkü bazı insanların zihninde dış dünya ve diğer insanlar birer özne olarak yer almaz. Onlar için bu dünyada sadece iki temel şey vardır. Birincisi kendileri, yani mutlak merkez, her şeyin sahibi. İkincisi ise kendilerine hizmet eden ya da etmeyen araçlar, yani diğer herkes. Bu durum insan ilişkilerinde tam bir yıkım yaratır. Çünkü karşı tarafın varlığını ve onun da bir ruhu olduğunu kabul etmezler. Sizlere yaklaşık 20 yıldır tanıdığım, abi dediğim çok yakın bir dostumun başına gelen ve bu durumu özetleyen gerçek bir olay anlatmak istiyorum. Bu dostum çalıştığı iş yerinden yıllık iznini almış. Ailece huzurlu bir tatil yapmak için eşi ve çocuğuyla birlikte yola çıkmışlar. Sabah erkenden bavullarını hazırlayıp arabalarına yüklemişler ve yolda tatil heyecanıyla ilerliyorlar. Telefon çalmış. Arayansa bu dostumuzun çalıştığı iş yerinin patronu. Patron bu dostumuzun yolda olduğunu, ailesiyle tatile gitmek için arabanın içinde olduğunu gayet iyi biliyor. Ama bunu zerre kadar önemsemeden buz gibi bir ses tonuyla biz senin işine son veriyoruz. Tatilden dönerken bunu bilerek hareket et diyerek telefonu kapatıyor. Dostumuz şok içinde, yolda ailesinin yanında öylece kala kalıyor. Dostum bunu bana telefonda anlattığında içindeki kırgınlığı o kadar net hissettim ki. O patronun zihninde karşısındaki insan bir aile reisi, bir emekçi, tatile çıkmayı hak eden bir çalışan değil. Sadece işine istendiği zaman son verilebilecek, duyguları ve zamanı yok sayılabilen bir araçtan ibaretti. İşte bu insanlar için bizler bir insan değiliz. Bizim bir adımız, bir geçmişimiz, evde bizi bekleyen bir ailemiz, hayallerimiz ve değerlerimiz yok. Onların zihninde bizler sadece bir fon müziğinden ya da aşılması gereken bir engelden ibaretiz. Günlük hayatta da bu böyle değil midir? Trafiktesinizdir, aceleniz vardır. Şerit değiştirmek istersiniz, sinyal verirsiniz. Arkanızdan gelen araç hızla gaza basıp üstünüze kırar. Kaza yapmaktan son anda kurtulursunuz. Camınızı açıp tepki gösterdiğinizde size öyle bir bakar ki sanki karşısında bir insan değil de yola dökülmüş bir çakıl taşı varmış gibi davranır. Çünkü o an onun dünyasında siz bir canlı değil, onun hızını kesen bir cisimsinizdir. Peki bu insanlar fabrikasyon hatası mı yoksa sonradan mı böyle oluyorlar? Gelin psikolojiye, bilime, insan davranışlarına biraz da yakından bakalım. Hepimiz bu dünyaya birer egoist olarak geliriz. Bebek acıkır, susar, ihtiyaçtadır. Gece uykusuzdur, altı ıslanmıştır ve ağlar. Neden? Çünkü bebek için dünya sadece onun ihtiyaçlarını karşılamak için var olan dev bir kaynaktır. Annenin uykusuzluğu, yorgunluğu bebek için bir şey ifade etmez. Çünkü bebek henüz ötekinin farkında değildir. Normal ve sağlıklı bir insan çocukluktan yetişkinliğe geçerken çok önemli bir şey öğrenir. Bu dünyada benden başka milyarlarca insan var. Onların da canları acıyor, onların da sınırları var, onların da hakları var. Fakat bazı insanlar, işte işin kopma noktası tam olarak burası. Erken çocukluktaki ben merkezcilikten bir türlü çıkamazlar. Bedenleri büyür, ehliyet alırlar, üniversite bitirirler, çok büyük şirketlerde yönetici olurlar, bazıları CEO olur. Çok büyürler, çok ünlü insanlar da olabilirler. Ama kafa yapısı hala 2 yaşındaki dünyada tek ben varım evresinde takılı kalmıştır. Klinik psikoloji buna narsisistik kişilik bozukluğu ya da genel adıyla empati yoksunluğu der. Karşısındaki insanın ağlaması, üzülmesi, yıkılması onların iç dünyasında en ufak bir etki oluşturmaz. Bu insanların gündelik hayattaki acılara verdikleri tepkiler tıpkı bir film izlerken verdikleri tepkiler gibidir. Tüh yazık der geçerler. 5 saniye sonra yemek sepetinden ne sipariş vereceklerini düşünmeye başlarlar. Gelin bu insanları günlük hayatta yakalayabileceğiniz davranışlarıyla daha da somutlaştıralım. Ortamda herkes dertleşiyor. Herkes kendi hayatındaki zorluklardan, dertlerden bahsediyor. Sıra size geliyor. Diyorsunuz ki arkadaşlar biliyor musunuz? Daha geçen hafta çok zor bir şey atlattım. Siz daha cümleyi bitiremeden o empati yoksunu tip sözünüzü keser ve başlar kendi anısını anlatmaya. O da bir şey mi? Ben geçen gün Amerika'dan Türkiye'ye dönerken uçağa biniyorduk. Tam uçağa biniş sırası bize geldiğinde bir baktım cüzdan yok, telefon yok. Öyle zor bir durum yaşadım ki. Sizin ne hissettiğinizi, ne anlatmaya çalıştığınızı hiç umursamazlar. Çünkü onlar için o ortamda siz bir insan değil, sadece
sıranın tekrar kendisine gelmesini bekleyen bir nesnesinizdir. Bu empati yoksunu tipler sizi kıracak, incitecek, gururunuzu yerle bir edecek bir laf söylerler. Siz kırıldığınızı ifade ettiğinizde ise size dönerler ve şu meşhur sözlerini söylerler. Ya sen ne alıngansın ya, hiç de laf kaldıramıyorsun. Neden böyle söylerler biliyor musunuz? Çünkü onlar için sizin bir ruhunuz yoktur. Onlar için sizin bir ruhunuz olmadığı gibi üzüntünüz de yoktur ve diğer duygularınız da. Onlar sadece sizin abarttığınızı düşünürler. Çünkü onlar kusursuz varlıklardır. Kendilerinin asla hata yapmayacağına inanırlar. Bu empati yoksunu tipler iş yerlerinde de kendilerini belli ederler. Bir iş arkadaşınızla birlikte beraber bir proje yapmışsınızdır. Çok güzel çalışmışsınızdır ve bir ürün ortaya çıkmıştır. Patronun yanında projeyi öyle bir anlatır ki tek başına yapmış gibidir. Sizin hiç adınız anılmaz. Çünkü siz onun için bir ekip arkadaşı değil, sadece üzerine basıp yükseldiği bir basamaksınız. Basamak teşekkürü bekler mi? Beklemez. İşte mantık tam olarak budur. İşte bu mantığın bir insanı ne kadar şoka uğratabileceğini. Benzer bir yıkımı ben de üniversite yıllarımda uzmanlık eğitimim sırasında bizzat yaşadım. O dönem sürekli sunumlar yaptığımız bir süreçten geçiyorduk. Soyadı sırasına göre sunumlar yapıyoruz ve herkes sunumunu hazırlıyor, çıkıyor kürsüde sunuyor. Hocamız, profesörümüz de not veriyor. Bir gün bir arkadaşım beni aradı, dedi ki Serhat dedi, senin sunumun olacak biliyoruz, profesör söylemişti ama senden sonra ben varım. Benim sunumum olacak mı, bunu profesöre sorabilir misin? Ben üniversiteye gelmeyeceğim. Sorarsan sevinirim. Tabii ki seve seve sordum. O çok sevdiğim, kendisinden çok şeyler öğrendiğim, Allah rahmet eylesin, çok kıymetli bir hocamdı. Hocamızın odasına gittim, kapısını çaldım, sordum. Tabii Serhat dedi, onun da sunumu olacak. Hazırlansın, iyi hazırlanın, sunumlarınızı güzel yapın. Neyse rahmetli hocamızın odasından ayrıldım. Sonra bu arkadaşı aradım. Hocamızın söylediklerini aynen olduğu gibi bu arkadaşa ilettim. Teşekkür etti. Telefonu kapattık. Aradan bir iki gün geçti. Sunum vakti geldi. Ben kürsüye çıktım. Sunumumu yaptım ve tamamladım. Hocamız tamam Serhat otur teşekkür ederim dedi ve o sıradaki arkadaşı kürsüye davet etti. Arkadaş kürsüye çıktı. Ama hocam dedi, ben Serhat'ı arayıp rica etmiştim size sorması için. Hoca da evet Serhat geldi bana sordu. Serhat sana söylemedi mi sunumunun olacağını diye sordu. Arkadaş söylemedi hocam. Bana senin sunumun yok dedi deyince ben şok oldum. Hemen elimi kaldırdım, söz istedim ve hocam ben size gelip sorduktan sonra bu arkadaşı arayıp hocamız hazırlansın dedi diye mesajınızı olduğu gibi ilettim. Bu arkadaşın gözlerinin içine bakarak neden doğru konuşmuyorsun arkadaşım diye sordum. Ama arkadaş gözümün içine baka baka hayır Serhat sen bana sunumun olmayacak dedin diyerek inkar etti. Hoca o an aramızdaki duruma kızarak kedi köpek gibi yanımda birbirinizi ısırmaya çalışmayın dedi. Hoca hiçbir zaman doğruyu kimin söylediğini bilmese de gerçeği Allah biliyordu ve bu yüzden benim içim çok rahattı. Bir süre sonra o arkadaşla tekrar karşılaştığımızda ona sordum. Neden o gün sana doğru bilgi verdiğim halde hocanın yanında yalan söyledin? Neden haksız yere beni yalancı durumuna düşürdün? Cevabı aynen şuydu. Serhat kusura bakma, hocanın bana kızmasından çok korktum. Benden başka birisine kızsın da kime kızarsa kızsın. Bu sen olursun, başkası olur, umurumda bile değildi. İşte özetle durum tam olarak budur. Kendi korkuları veya çıkarları uğruna sizi harcamaktan hiç çekinmezler. Hayatın her alanında bu böyledir. İş yerinde, okulda, yakın arkadaşlık ilişkilerinde karşısındakini harcamak onlar için sıradan bir iştir. Peki tüm bunları neden konuşuyoruz dostlar? Amacımız ne? Burada çok önemli bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bu insanları değiştiremezsiniz. Çoğumuzun yaptığı en büyük hata şudur. Acaba ben ona yeterince sevgi göstersem, yeterince alttan alsam düzelir mi? Belki de çok kötü bir çocukluk geçirmiştir. Ben ona iyi davranırsam belki de düzelir, bambaşka düzgün bir insan olur. Hayır dostlarım, asla düzelmez. Bir insan empati yoksunuysa siz ona YouTube'dan kişisel gelişim videoları izleterek, psikolog videoları izleterek sabahtan akşama sürekli empati yapıp fedakarlıklarınızla ona empatiyi öğretemezsiniz. Bu imkansızdır. Peki empati yoksunu insanlarla ne yapacağız? Kendimizi korumayı öğreneceğiz. Hayatımızdaki empati yoksunlarına karşı yapmamız gereken ilk şey iç dünyamızı ve zayıflıklarımızı bunlardan gizlemektir. Empati yoksunu insanlara asla hassas noktalarınızı, zayıflıklarınızı, korkularınızı ya da geçmişteki acılarınızı anlatmayın. Çünkü onlar bu bilgileri sizle empati yapmak için değil,
Sizi manipüle etmek ya da çıkarları doğrultusunda ileride size karşı kullanmak için bir silah olarak kaydederler. Dostlarım, ikinci olarak empati yoksunlarıyla mantık savaşına girmeyin. Bu insanlarla tartışırken kanıt sunmaya çalışmayın. Bak geçen sefer de böyle yapmıştın, şimdi de aynısını yapıyorsun demeyin. Çünkü onların mantığı sadece kendi çıkarları ekseninde çalışır. Çıkarları neyi gerektiriyorsa gerçek odur. Kanıtla, mantıkla ikna edilemezler. Üçüncüsü ve bence en önemlisi, empati yoksunlarının yaptıkları eylemleri kişisel algılamayın. Sizinle ilgili kötü bir şey yaptıklarında ya da sizi yok saydıklarında sakın dönüp acaba ben neyi yanlış yaptım diyerek kendinizi suçlamayın. Onlar size karşı böyleler. Çünkü onlar herkese karşı böyleler. Sorun sizin yetersizliğiniz ya da bir hatanız değil. Sorun onların kalplerinin katı olmasıdır. Hayatın her alanında karşımıza çıkan bu empati yoksunu karakterlerin ortak noktası, içlerindeki o derin boşluk ve anlamsızlıktır. Onlar başkalarını ezerek, yok sayarak ya da harcayarak kendi varlıklarını hissederler. Eğer çok yakınınızda bu empati yoksunu karakterlerden biri varsa, yapabileceğiniz en iyi şey sınırlarınızı çelik duvarlarla örüp yolunuza devam etmektir. Onlara açıklama yapmayın, onlara öğretmeye çalışmayın çünkü anlamazlar. Çünkü ne kadar açıklama yaparsanız yapın, onlar için kendi haklılıkları ve kendi çıkarları vardır. Evet sevgili dostlarım, şimdi söz hakkı sizlerde. Sizin de çevrenizde bu empati yoksunu insanlardan var mı? Onlarla ne yaşıyorsunuz? Yorum bölümüne yazın, birlikte sohbet edelim. Bu videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sınırlarınızı kalın çizgilerle çizin ve unutmayın. Herkes sizin kadar ince düşünmek zorunda olmayabilir. Ama siz kendi ruh sağlığınızı korumak zorundasınız. Hoşça kalın.